Enerjim yok sanıyordum. Meğer B1 vitaminim yokmuş. Eğer siz tip 1 diyabetliyseniz bu vitamin idrarla birlikte 24 kat, tip 2 diyabetliyseniz 16 kat daha fazla atılıyor. Yani sağlıklı bir insana göre ihtiyacınız çok daha fazla. Hangi vitaminden bahsediyorum? B1 vitamininden bahsediyorum. Genelde göz ardı ettiğimiz diğer popüler vitaminlerin yanında işte B12 vitamini gibi, C vitamini gibi, D vitamini gibi vitaminlerin yanında esamesi çok okunmayan ancak çok kilit bir role sahip vitamin olan B1 vitamininin özellikle diyabetlilerdeki durumundan bugün size bahsetmek istiyorum. Daha önce çok kapsamlı bir B1 vitamini videosu çekmiştim. Ancak bugün sizlerle birlikte birkaç klinik çalışmaya göz atacağız. İşte bu çalışmayla biz B1 vitamininin diyabetlilerde idrarla birlikte atılımının çok daha fazla olduğunu görmüştük. Ne bulmuştu bu klinik çalışma? Kan tiamin düzeyinin tip 1 diyabetlerde %76, tip 2 diyabetlerde %75 daha az olduğu bulunmuştu. Ve normal insanlarda kan düzeyi 64 nanomol bölü litreyken tip 1 diyabetlerde 15 ve tip 2 diyabetlerde de kan düzeyinin 16 olduğu gösterilmiş. Ve bakın tiaminin yani B1 vitamininin idrarla birlikte atılımının tip 1 diyabetlilerde 24 kat, tip 2 diyabetlilerde ise 16 kat daha fazla olduğu gösterilmiş. Bu çok çarpıcı bir rakam ve 2020 yılında yayınlanan bir başka klinik çalışmada yine diyabetlilerde kan tiamin düzeyine bakmışlar ve çıkan sonuçları bakın grafikte görüyorsunuz. Normal insanlarda 69 iken tiamin seviyesi tip 2 diyabetlerde 14, tip 1 diyabetlerde ise 7.3 bulunmuş. Bakın çok çarpıcı sonuçlar. Burada tiamin eksikliği diyabetin bir sonucu mu yoksa diyabete giden sürecin bir sebebi mi olduğu ile ilgili birçok çalışma yayınlanmış durumda. Hatta tiamin takviyesi verdiğimizde diyabete bağlı komplikasyonları olan biliyorsunuz diyabette nöropati yani sinir hasarı, diyabetik ayağa giden, ayağı hissetmemeye giden komplikasyon, nefropati yani böbrek hasarı ve retinopati yani görme problemleri diyabetin komplikasyonları arasında işte tiamin takviyesiyle hem kan şekerini daha iyi kontrol edebildiğimizle ilgili çalışmalar da var. Aynı zamanda bu komplikasyonlara gidişi yavaşlattığına dair birçok çalışma bulunuyor. Tiamin neden önemli? Çünkü tiamin aslında glikozun yani vücudumuzdaki karbonhidratın yıkılmasında kilit role sahip. Bakın 4 yerde kavşak noktada tiamin görevli. Bunlar size belki biraz teknik gelebilir ama kısaca şöyle açıklayayım. Bakın glikozun aşağıya doğru gidip ATP üretilmesi için yani bizim enerji elde edebilmemiz için, glikozu yakabilmemiz için şu maviyle gördüğünüz enzimlerin görevini yapabilmesi için B1 vitaminine ihtiyaç var. Yani piruvat dehidrojenaz enzimi, alfa ketogluterat dehidrojenaz enzimi görevini yapabilmesi için tiamine ihtiyaç var. Ve yine şuradan sağa doğru glikozun bu sefer miyelin kılıf sentezinde görev alabilmesi için yani sinir hücrelerimizin etrafını saran, vücudumuzdaki iletinin daha hızlı bir şekilde iletilmesini sağlayan bir kılıf var. MS hastalarında da biliyorsunuz deforme olan kılıf, miyelin kılıf. İşte bu kılıfın sentezlenebilmesinde de şurada transketolaz dediğimiz bir enzim var. Onun da yapısında B1 vitamini görev almakta. Ve B1'i vücutta tüketen de birçok faktör var. Bunların en başında da diyabet ve diyabette kullanılan ilaçlar gelmekte. Ancak diyabet olmasanız da siz karbonhidrattan zengin besleniyorsanız haliyle biraz önce gösterdiğim mekanizmalarda siz glikozu her yıktığınızda, glikozdan her enerji elde ettiğinizde tiamin kullanıyorsunuz ve karbonhidrattan zengin beslenen birinde ihtiyaç haliyle daha fazla olmakta. İkinci en önemli B1 eksikliği yaratan faktör alkol kullanımı. Kronik alkoliklerde yani çok yüksek alkol tüketenlerde zaten felçli gibi bir tabloyla ortaya çıkan Wernicke-Korsakoff sendromu dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor ve biz onları da hastaneye yatırıp damardan tiamin, B1 vitamini veriyoruz. Ancak ben sosyal içiciyim işte her gün bir kadeh veya haftada bir de olsa hayatımda alkol var diyenlerde de aslında yavaş yavaş B1 vitamini tükenmekte. Onun dışında kemoterapi görmek, bariyatrik cerrahi yani mide küçültme ameliyatı olmak, besinlerle alamama, stres ve yoğun egzersiz ve B1 vitaminin emilimini bozan aşırı kahve çay tüketimi gibi faktörler de B1 eksikliğini vücutta derinleştirmekte. Bakın karbonhidrattan zengin beslenme B1 eksikliği yaratıyor demiştim.
demiştim. Bir çalışma bize şunu söylüyor. Günlük beslenmesinin %60'ı karbonhidrat olan bireylerde günlük 50 mg B1 ihtiyacı oluşmakta. Ve yine bakın günde 1-2 alkol içecek tüketenlerde günde 100 mg'a kadar tiamin alınması gerekebilmekte. Yine stres, hem fiziksel hem duygusal stres tiamin depolarını hızlı bir şekilde tüketmekte. Yine hastalıklar, ameliyat sonrası iyileşme süreçleri de 500 mg'a kadar günlük tiamin ihtiyacını o dönemde artırabilmekte. Ve kullandığımız birçok ilaç da tiamin atılımına sebep oluyor. Özellikle metformin, bakın diyabette kullandığımız önemli ilaçlardan bir tanesi. Tiazit grubu diüretikler, yani antihipertansiyon ilaçları, omeprazol ve bakın proton pompa inhibitörleri, yani mide koruyucu ilaçlar, antibiyotikler, özellikle metronidazol, rifaximin, neomisin gibi antibiyotikler tiamin eksikliğine sebep olabilmekte. Ben tiamin eksikliğine süper taklitçi bir tablo diyorum. Aslında vücudumuzda birçok kısır döngü de var. Bu kısır döngüyü kırabilmek için tiamin takviyesi kullanmamız gerekiyor. Bakın tiamin eksikliğinde örneğin laktik asidoz olur vücutta, tam anlamıyla enerji elde edemediğimiz için. Bu laktik asidoz ağrı ve inflamasyona sebep olur. İşte geçmeyen, sebebi belli olmayan ağrılara sebep olur ve ağrı kesici kullandığımızda, kronik ağrı kesici bağımlılığı olan birçok insan var. Bu kullandığımız ilaçlarda tiamin eksikliğini derinleştiriyor ve bir kısır döngü meydana geliyor. Veya tiamin eksikliğinde insülin direnci oluşuyor, diyabet tanısı alıyor insanlar, diyabet ilaçları kullanıyorlar. Hem bunlar tiamini tüketiyor hem de diyabete bağlı nöropati oluyor örneğin. Bu sefer de bu ağrılar nedeniyle ağrı kesici kullanıyorlar ve bu da tiamin eksikliğini derinleştirmekte ve kısır döngü yaratmakta. Veya tiamin eksikliği enerjisizlik ve depresyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer antidepresan kullanımı söz konusu oluyor ve antidepresanlar da tiamini vücutta tüketiyor. Veya tiamin eksikliği mide bağırsak sorunlarına sebep oluyor. Bu sefer mide koruyucu ilaç kullanılıyor ve bu da yine tiamin eksikliğini derinleştiriyor. Yani bir kısır döngü söz konusu. Bu kısır döngüyü kırmak için bizim tiamin kullanmamız gerekiyor. İşte tiamin eksikliği semptomları karşımıza birçok taklitçi tabloyla çıkabiliyor. İşte biraz önce de anlattık. Mesela sebebi belli olmayan kas ağrıları veya fibromiyalji olarak kendini gösterebiliyor. Beyin sisi, unutkanlık, depresyon, hafıza problemleri, sürekli yorgunluk, halsizlik, sindirim problemleri, uyku problemi ve nöropatik ağrı, ellerde ayaklarda karıncalanma, uyuşma gibi karşımıza çıkabiliyor. Ve biz tiamini yerine koyduğumuzda, işte biraz önceki o kısır döngüleri kırdığımızda özellikle nöronal, yani sinir hücreleriyle ilgili problemlerde dramatik bir şekilde fayda görebilmekteyiz. Buna ister diyabetik nöropati deyin, diyabete bağlı işte ayaklarda hissizlik, uyuşma deyin, ister felç geçirmiş bir hasta deyin, ister karpal tünel sendromunda işte el bileğinde o sinir sıkışmasına bağlı olan ağrı deyin. Yani nöronal birçok tabloda tiaminden biz fayda görebiliyoruz. Onun dışında enerji, ruh sağlığı, hafıza öğrenme fonksiyonları, diyabet ve kan şekeri kontrolü gibi birçok tabloda biz tiaminden fayda görebilmekteyiz. Özellikle işte bu videomuzun konusu diyabet özelinde bakacak olursak, biraz önce size diyabetlerde atılımın arttığını anlatmıştım. Diyabette kullandığımız metformin gibi ilaçlar da bu atılımı daha da derinleştiriyor. Ayrıca diyabetin komplikasyonlarında da kullanılan ilaçlar da bu atılımı derinleştiriyor ve özellikle diyabetik nöropatide, yani şu ayaklarda yanma, iğne batması, hissizlik gibi problemde, yani kan şekerinin kontrolsüz seyretmesi dolayısıyla doku kanlanmasının ve beslenmesinin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyonlarda da B1 vitamininden ve özellikle miyelin kılıfın o diğer yardımcıları B6 ve B12 vitaminiyle birlikte biz çok güzel sonuç almaktayız. Ayrıca yanına alfa lipoik asit de eklediğinizde diyabetik nöropatide oldukça güzel fayda görebilmekteyiz. Peki hangi B1 vitaminini kullanalım? Burada aslında bu yıla kadar ülkemizde gerek takviye olsun gerek ilaç olsun hepsinin içerisinde klasik tiamin hidroklorür formu bulunmaktaydı. Tiamin hidroklorür emilimi biraz daha zayıf olan B1 vitamini formu. Siz doktora gittiğinizde diyabetik nöropati tanısı koyduğunda size yazdığı işte B1, B6, B12 ve alfa lipoik asit içeren bir ilaç var. Belki birçoğunuz kullanıyorsunuz. Bunun içerisinde de tiamin hidroklorür vardı. Diğer takviye edici gıdalarda da B komplekslerde vesairede tiamin hidroklorür vardı. Ancak bunun çok daha iyi emilen bir formu
daha var. B1 vitamininde en iyi emilime sahip form benfotiamin formu. Benfotiamin de artık ülkemizde bulunabiliyor. Özellikle normal bir tiamine göre 10-15 kat daha iyi emilime sahip ve vücutta çok daha fazla fayda gördüğümüz bir B1 vitamini formu. Özellikle işte bu videoda anlattığım durumlar söz konusuysa benfotiamin formunda bir B1 vitamini kullanmanız elde edilen faydayı artıracaktır. Özellikle diyabetik nöropati durumu varsa bunun yanına alfa lipoik asit de eklemeniz. Bununla ilgili de bir video çekmiştim ve orada ne demiştim? Özellikle sodyum R lipoik asit formunda alfa lipoik asitin emilimi daha fazla demiştim. Alfa lipoik asit de eklediğinizde diyabetik nöropatide ve diğer birçok nöronal problemde fayda gördüğünüzü hayatınızda deneyimleyeceksiniz. Şimdi benfotiaminin farkı nedir? Normal tiamin hidroklorür sadece suda eriyen bir vitaminken, yani fazlası idrarla birlikte atılan, vücutta depolanmayan bir vitaminken, benfotiamin hem yağda hem suda erime özelliğine sahip olduğu için vücuttaki yağ formundaki dokulara daha iyi penetre olabiliyor. Yağ dokuya daha fazla geçebiliyor ve nöronal problemlerde daha fazla fayda görebiliyoruz. Özellikle B1'in görev aldığı miyelin kılıf fonksiyonlarında görevli 2 vitamin daha var. Bu da B6 vitamini ve B12 vitamini. Özellikle bunları da vücutta görev alabilen aktif formlarında B6'yı piridoksal 5-fosfat formunda, B12'yi de metilkobalamin formunda kullandığınız benfotiaminle birlikte aldığınızda miyelin kılıf üretiminde ve fonksiyonlarında ve nöron fonksiyonlarında çok daha fazla fayda elde edebilirsiniz. Evet, bugün sizlere gözden kaçan, ihmal edilen bir vitamin, bunun diyabetle ilişkisinden bahsetmeye çalıştım. Diyabet olmasanız bile birçok bana geri dönüş gelmekte. Hocam işte ben depresyondayım sanıyordum. B1 kullandım. Enerjim yerine geldi. Fibromiyaljim vardı. Kas ağrılarım vardı. Ağrılarım geçti. Yorgunluk, halsizliğim geçti. Hafızam güçlendi. Öğrenme kapasitem arttı diye geri dönüşler de alıyoruz. Bu kişiler diyabet değil. Belki vücudunda her şey normal. Çünkü B1 vitamininin rutinde kan tahlilini yapmak çok zor. B12'yi, folik asiti kolay bir şekilde ölçebiliyoruz belki. Ve birçok kişi işte B12'si normal, folik asiti normal, hala yorgun, halsiz, beyin sisi var, unutkanlık var. Bu kişiler eğer bir de karbonhidrattan zengin besleniyorsa işte habersiz bir şekilde vücutta B1 eksikliği gelişmekte. İşte B1 takviyesi kullandığında, özellikle benfotiamin formunda hayatına dahil ettiğinde dramatik bir şekilde fayda görebiliyor. Bir de diyabetseniz ve bir de diyabet ilaçları kullanıyorsanız ve bir de diyabete bağlı komplikasyonlarınız varsa kesinlikle benfotiamin hayatınızda olması gerekiyor. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgiyi tarafımca kaleme alınan Akıllıca Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa isimli kitaplardan da okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.